Tarih 1227 yılının Ağustos ayında bir anlığına nefesini tuttu. Cengiz Han öldü. Dünya bu devasa fırtınanın dindiğini sandı. Parçalanmış toprakların eski haline döneceğini. Ama büyük bir yanılgı içindeydiler. Cengiz Han arkasında sadece bir ordu bırakmamıştı. Haritaları yutan, her dişlisi milim milim hesaplanmış devasa bir işletim sistemi bırakmıştı. Ve bu sistemin başına babasının aksine bir doğa olayı değil, tam bir algoritma geçti. Ögedei Han. Bu bir imparatorluğun nasıl dünyanın en büyük, en profesyonel ve en kanlı düzenine dönüştüğünün hikayesi. Bu tarz derinlemesine ve karanlık tarih hikayelerini seviyorsanız, kanala destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Bozkır'ın en gizemli hanının dünyasına giriyoruz. Cengiz Han öldüğünde arkasında birbirine diş bileyen ama birbirine mahkum bir aile bıraktı. En büyük oğlu Cüci, babasından 6 ay önce ölmüştü. Cüci'nin soyu hakkındaki o Merkit Dölü dedikoduları ailenin içinde bir zehir gibi dolaşıyordu. Özellikle ikinci oğul Çağatay, Cüci'ye her fırsatta hakaret ediyordu. Ama Cengiz Han, liyakatin babasıydı. Onun için birinin soy ağacı değil, yayın kirişini ne kadar sert çektiği ve sadakati önemliydi. Bu yüzden Cüci'nin oğlu Batu'yu bizzat korumuş ve ona Batı topraklarının kapısını açmıştı. 1229'da kutsal başkent Karakurum'da kurultay toplandığında Ögedei sahnede yerini aldı. Ve hanedan içindeki senin baban kim tartışmasını tek bir hamleyle bitirdi. Yeğeni Batu'ya ve diğer hırslı prenslerin eline devasa ordular verdi. Ve dedi ki, gidin dünyayı alın. Kim daha iyi komutansa o haklıdır. Yani liyakati, hanedan kavgasını bitirmek için bir silah olarak kullandı. İşin en garip yanı şuydu. Ögedei bu tahtı hiç istememişti. Cengiz Han onu veliaht seçtiğinde Ögedei şaşkınlıkla babasına şunu sormuştu. Benden daha yetenekli kardeşlerim varken neden ben? Onun hayali dünyayı yönetmek değildi. Uçsuz bucaksız Bozkır'da içkisini yudumlayıp keyif yapmaktı. Ögedei, tarihin gördüğü en ağır alkoliklerden biri olarak anlatılır. Kardeşi Çağatay, onun sağlığı için kadeh sayısını denetlesin diye yanına memurlar diktiğinde Ögedei sadece kadehini devasa bir kaseye çevirerek yasağa delmişti. Bu bohem ruh beraberinde akıl almaz bir cömertliği de getiriyordu. Ögedei hazinedarlarını çıldırtacak kadar bonkördü. Bir gün sarayına gelen fakir bir tüccarın tüm borçlarını ödeyip üstüne şunu dediği anlatılır. Bu adama fazladan gümüş verin çünkü yüzündeki mutluluğu bir kez daha görmek istiyorum. Ögedei'nin cömertliği öyle meşhurdu ki kaynaklar onun tüccarların mallarını topluca satın aldırdığını, bazen değerinin bile üstünde ödeme yaptırdığını yazar. Ama bu yalnızca bonkörlük değildi. Bu, kağanlarının zenginliğini ve kudretini göstermesiydi. Bu yüzden onun cömertliği, hazinedarlarını bile zorlayacak kadar meşhurdu. Tahtı istemeyen bu gamsız hükümdar, tarihin cilvesi olarak dünyanın gördüğü en disiplinli istilayı yönetecekti. Ögedei'nin asıl devrimi askeri değil, idariydi. Karakurum artık sadece bir çadır kenti değildi. Ögedei burayı dünyanın kozmopolit terminali yaptı. Sarayındaki gümüş ağaçtan şarap ve kımız akarken asıl teknoloji dışarıdaki tozlu yollarda işliyordu. YAM, yani posta teşkilatı. Ögedei imparatorluğun her yanını menzil istasyonlarıyla donattı. Bir haberin Pekin'den Karadeniz kıyısına gitmesi o dönem için ışık hızı sayılacak bir sürede gerçekleşiyordu. Bilgi Moğollar için oktan daha değerliydi. Bir şehre saldırılmadan aylar önce her detay Ögedei'nin masasına geliyordu. Bu sistem Moğolları yenilmez kılan asıl istihbarat yazılımıydı. Ögedei'nin ilk büyük testi Kuzey Çin'deki Jin Hanedanı. 1232'de Moğol ordusu Jin'in başkenti Kaifeng'i kuşattı. Bazı anlatılarda bu kuşatmada Subutay gibi büyük komutanların etkisinden söz edilir. Jin savunmacıları Moğolların üzerine barutlu bombalar atıyordu. Ama Ögedei'nin Moğolları artık sadece atlı okçu değildi. Yanlarında Çinli barut ustaları vardı. Arap kuşatma mühendisleri vardı. Devasa mancınıklar vardı. Kaifeng düştüğünde teslimiyeti hızlandırmak için korkunç bir katliam başladı. Sokaklar cesetlerle doldu. Ögedei için bu sertlik bir mesajdı. Ya teslim ol
ya da haritadan silin. 1234'te Jin çöktüğünde Moğollar dünyanın en ileri savaş teknolojisini sistemlerine entegre etmişti. Cengiz döneminde sarsılan ama tamamen yok edilemeyen bir güç vardı. Harezmşahlar. Sultan Alaaddin Muhammed ölmüştü ama oğlu Celaleddin Harezmşah Moğollar için tam bir baş ağrısıydı. Celaleddin bir hayalet gibiydi. Bir Hindistan'da, sonra İran ve Azerbaycan'da, zaman zaman Kafkasya hattında, Ögeday için bu bir sistem hatasıydı. 1230 yılında Ögeday, Çormakan Noyan'ı büyük bir kuvvetle Celaleddin'in üzerine gönderdi. Bu sefer sadece kovalamadılar. Celaleddin'in ikmal yollarını, sığınabileceği her şehri sistematik olarak ablukaya aldılar. 1231'de Celaleddin'in gücü çöktü. Kısa süre sonra Diyarbakır-Silvan hattında kaçış halindeyken öldürüldü. Çormakan durmadı. Kafkasya ve Mezopotamya'yı Moğol düzenine bağladı ve ileride gelecek büyük seferlerin yolunu adeta döşedi. Ve şimdi Batı. Batu Han ve Subutay 1236'da Rusya'ya girdiğinde Ruslar aslında neyle karşılaşacaklarını biliyordu. 1223'te Kalka Nehri kıyısında Moğolların sadece keşif birliğiyle tanışmışlardı ve bedelini üzerine sofra kurulan prenslerinin kemik sesleriyle ödemişlerdi. Moğollar knezleri yere yatırmış, üzerlerine tahtadan platformlar koymuş ve o platformların üzerinde zafer yemeği yemişti. Rus asilleri Moğollar yemek yerken can vermişti. Aradan geçen yıllarda Ruslar o dehşeti unutmuştu. Ama Moğol makinesi unutmazdı. Donmuş nehirleri otoyol gibi kullanarak knezlikleri kuşattılar. 1238'de Sit Nehri Savaşı'nda Rusların organize direnci sisin içinde yok edildi. Prens Yuri'nin başı mızrağa takıldı. Ardından Kozels kuşatması geldi. 7 hafta direnen bu küçük kasaba düştüğünde içerideki her canlı kılıçtan geçirildiği anlatılır. Kiev 1240'ta düştüğünde kentin yerinde sadece dumanı tüten bir enkaz kalmıştı. 1241'de Moğol ordusu bir örümcek ağı gibi Avrupa'ya yayıldı. Legnica. Polonya ve Alman şövalyeleri bataklıklara çekilip avlandı. Savaş bittiğinde Moğolların ganimet olarak kulak topladığına dair anlatılar vardır. Mohi Savaşı'nda Macar kralı 4. Bela sıkıştı. Bu sefer sırasında Macaristan'ın ağır bir yıkım yaşadığı kaynaklarda tekrar geçer. Ve Avrupa krallarına gönderilen mektuplar tek bir şey diyordu. Biz Tanrı'nın kamçısıyız. Diz çökün ya da yok olun. Moğol makinesi aynı anda Hindistan kapılarını da zorladı. 1241'de süvariler Lahor önlerine geldi. Şehir düştüğünde her taş 6 kanla yıkandı diye anlatılır. Moğol atları aynı kış hem Avrupa'nın buzlu nehirlerinden hem de Hindistan'ın yakıcı sularından içiyordu. Ve aynı anda Anadolu'nun üstüne gölgeler düşmeye başladı. Ögeday, Selçuklu Sultanı'na sert mektuplar gönderiyor. Anadolu'yu yavaş yavaş izole ediyordu. Ama Moğollar sadece öldürmüyordu. Ögeday, fethettiği yerlerde bir düzen kurdu. İpek yolu, tarihin en güvenli dönemlerinden birini yaşadı. Çin'de sulama kanalları açtırdığı, tarıma yatırım yaptığı anlatılır. Karakurumsa bir inançlar mozaiğiydi. Müslüman bürokratlar, Budist bilgeler, Hristiyan katipler yan yana çalışıyordu. Moğollar için din değil, vergi ve sadakat önemliydi. Ve herkesin sorduğu soru, Viyana neden düşmedi? Cevap, tarihin en ironik anlarından biridir. Ögeday Han'ın alkol düşkünlüğüyle meşhur olduğu bahsetmiştim. 1241'in sonunda Moğol ordusu Avrupa'nın kalbine girmek üzereyken Ögeday o son kadehi içti ve öldü. Moğol yasası uyarınca Han ölürse bütün prensler yeni seçim için merkeze dönmek zorundadır. Batu Han ve Subutay Avrupa'yı yutmak üzereyken dizginleri geri kırdılar. Avrupa Ögeday'ın ölümü sayesinde nefes aldı. Ögeday dönemi bittiğinde Moğol İmparatorluğu artık küresel bir sistemdi. Ögeday babasının yaktığı ateşi bir motora çeviren ve o motoru insan etiyle besleyen adamdı. Peki ya sizce? Ögeday o gece o kadehi içmeseydi, bugün Avrupa tarihi hangi dilde yazılırdı? Yorumlarda konuşalım. Tarihle kalın, hoşça kalın.